Bu videomuzda Fabio Capello'ya özel 4 diziliş paylaşacağım ve Fabio Capello'ya özel takım kuracağım arkadaşlar. Aynı zamanda teknik direktörümüzle bir maç yapıp onu deneyeceğim ve sizlere alınır mı alınmaz mı videonun sonunda düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Hadi geçelim arkadaşlar Fabio Capello'yu almaya. Evet arkadaşlar, teknik direktörümüzün şöyle üzerine tıklayalım. Bakın burada bağlantı menajeri arkadaşlar 750 MC değerinde, yani 750 MC biriktirilip bu teknik direktörümüz alınır. Teknik direktörümüzün içeriğine şöyle bir bakalım. Fabio Capello uzun topla kontrolü 89 oynatı. Uzun top 89 oynatı. Vereceğimiz işte uzun topla oynayabilirsiniz. Uzun topla kontra da oynayabilirsiniz. Yani artık size kalmış bu. Şöyle bakalım. Önemli olan arkadaşlar burada bitiriciliğine veriyor ve defansif farkındalığına artı bir boost veriyor. Bu teknik direktörümüzle bağlantı oyunu oynamak istiyorsak ne diyor burada? Orkestra şefimizin ara pasları ve yüksekten pasları iyi olmalıdır diyor. Aynı zamanda fırsatçı golcümüzün top kontrolünün yüksek olması lazım. Yani şöyle biz ara pas attığımız zaman, havadan pas attığımız zaman şu görmüş olduğumuz oyuncumuz topu çok hızlı bir şekilde kontrol edip pozisyona girmeye çalışmalı diyor. Şöyle çıkalım. Teknik direktörümüzü şöyle bir satın alalım. Şöyle alalım şu teknik direktörümüzü. Evet, hayırlı olsun, aldık teknik direktörümüzü de şöyle. Takımımızı şöyle bir oluşturmaya başlayalım. Takımın bölümüne gelelim arkadaşlar. Oyun planı. Menajeri değiştir diyoruz. Şuradan Fabio Capello, Milan onayla diyoruz. Ve takım oyun tarzımızda uzun topla kontrol olmasına özen gösteriyoruz. Evet, dizilişi değiştir diyoruz buradan arkadaşlar. Dizilişi değiştir dedikten sonra 4, 2, 1, 3 seçmemiz lazım. Seçiyoruz ve takımımızı ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi uzun topla kontrol oynayacaksak dizilişimizi değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir oyuncularımızı tek tek yerine koyalım. Evet, bize bir tane yok edici lazım arkadaşlar. Şöyle bir tane yok edicimiz lazım. Ve daha sonra yok edicimizin yanına bir tane oyun kurucuya ihtiyacımız var. Van Dijk bunun için en iyi oyuncudur. Sol bek veya da sağ beklerimizin birisini hücumcu bek yapabiliriz ama klasmanda oynayacaksanız iki tarafı daha savunmacı bek seçmenizi tavsiye ederim. Şöyle filtreler bölümünden pozisyon diyelim. Sol bek sağ bek şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Burada sağ bek arkadaşlar. Sağ bek oyuncumuzu sol beke koyacağım. Özel basım bu da. Daha sonra Leo Dixon'ı savunmacı bek bu da. Bu da savunmacı. İkisi de savunmacı bek. Özel basın bunlar da. Defansif orta saha çok önemli. Defansif orta sahamızın orkestra şef olmasına özen göstermeliyiz. Şimdi pozisyonlardan şöyle DOS'u seçiyoruz. Şöyle DOS'u seçtik. Bize bir de göbek lazım. Ben göbek oyuncu yapmıştım burada. Evet, göbek şöyle yapalım. Bakın ben burada kullanacağım oyuncu Deco. Deco'ya defansif orta saha çıkardım arkadaşlar. Şunu yerleştiriyorum. Bu görmüş olduğunuz Deco özel basımdır. Özel basımı şöyle paylaşıyorum arkadaşlar. Güçlendirici üretimine de şöyle bakalım. Ben burada tekniğine verdim arkadaşlar. Teknik oldu burada. Ve özel basımı da oyuncu ilerlemesinden görebilirsiniz. Bakın burada şut çekmeye 1, pas vermeye 11, top sürmeye 5, kıvraklı arkadaşlar 6 ve alt vücut gücüne ise 14 veriyorsunuz. Bunu bu şekilde verdiğiniz takdirde arkadaşlar bakın oyuncumuzun ayrıntılarına şöyle bir bakalım. Orkestra şef zaten, çılgın koşucu, uzun top uzmanı, bak bize ne lazım? Bize uzun top uzmanı olması lazım. Taktikçi yeter bize. Çılgın koşucu da olabilir. Sıkıntı yok ama bizim için önemli olan uzun top uzmanı olması. Şimdi bakın özelliklerine. Şöyle bakın. Alçaktan pas 102. Yüksekten pas 97 arkadaşlar. Ölümcül bir oyuncu yaptık. Ölümcül bir taktiğimiz olacak. Bunu göreceksiniz maçlarda. Şöyle geçelim. Böyle. Evet. Hızını ve hızlanmasını 87'ye kadar çıkardık arkadaşlar. Hız ve hızlanmasını burada artırdık. Şut gücü 99. Kaleyi gördüğümüz anda çift vuruş yapıp şut atabiliriz. Bunun yanında oynatacağım oyuncunun da yok edici olmasına ya da ön libero olmasına dikkat ediyoruz. Ön libero varsa ön libero da oynatabilirsiniz. Ben oynatmayacağım. Ben yok ediciyi özel basım makaleyle kullanmak istiyorum burada. Ve daha sonra arkadaşlar şöyle bakalım. Ben burada özel basım Kylian Mbappe'yi kullanacağım arkadaşlar. Kendi özel basımım bu da. Mbappe mükemmel oynuyor. Ve bunun yanına bir santrafora daha ihtiyacım var. Batistuta'yı almak istiyorum. Batistuta'yı da şuraya bir koyalım arkadaşlar. Daha sonra takımı dizayn edeceğim. Ve bana 2 tane ofansif orta saha daha lazım. Hemen şuradan pozisyonlardan ofansif orta sahayı şöyle bir ayarlayalım. Evet, bana bir boşluk kollayan lazım. Bir tane de yaratıcı oyun kurucu lazım. Orta sahada dengeyi kurmak için. Benim bir tane göbek oyuncu bir tane vardı bende. Pedri vardı. Evet, buradan da Pedri istiyorum. Tamamdır. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Deco'yu arkadaşlar ortaya gelecek şekilde çekiyoruz geriye doğru.
Şu Makalele'yi de aynı şekilde yapıyoruz. Ve ofansif orta sahamız görmüş olduğunuz gibi bu çizgide bırakıyoruz. Pedri'yi aynı şekilde bu çizgide şöyle şu şekilde bırakalım. Ve forvetimiz Mbappe'yi buraya alacağız arkadaşlar. Mbappe'nin bombasından faydalanmak istemiyorum. Taktik burada farklı olacak. Elimdeki en hızlı ve en iyi top kontrol olan oyuncu şu an Mbappe. Şöyle Batistuta'yı da şunun yanına koyalım. Şu oyuncumuzu şuraya da koyduk mu? Göbek oyuncumuz Pedri'yi oyuncu rollerinden ofansif yapıyoruz. Kaleciyi seçmedik. Şöyle bir kaleciyi de seçelim. Şöyle kaleciyi seçelim. Savunmacı bir kaleci de olur. Hücumcu bir kaleci de olur. Ve ben burada Schmeichel'ı tercih ediyorum. Mükemmel bir kaleci Schmeichel. Bireysel talimatlardan arkadaşlar şöyle. Kontra hedef Kylian Mbappe. Burada derin çizgi vermeyeceğim şimdilik. Maç esnasında veririz bunu. Önemli olan ofansif olması. Ofansif burada Deco. Ofansif veriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar çakılı kalma burada Batistuta yapıyoruz. Maç esnasında da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Makalele'ye derin çizgi verebiliriz. Hatta şimdi verelim. Defansta kalıyorsak bunu kaldırırız. Eğer rakibinizin savunması kalabalıksa derin çizgiyi kaldırın. Eğer rakibinizin hücum hattı çok kalabalıksa derin çizgiyi mutlaka verin. Şöyle bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uzun topla kontra dizilişimiz ve taktiğimiz şu an hazır. Bağlantımızı kuralım. Bağlantı oyunu aktif ettik. Deco'yu aldım. Kylian Mbappe'yi de buraya aldım ve bağlantımızı Mbappe ile birlikte kurduk. Şimdi gidelim arkadaşlar bunu maçta denemeye. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bakın taktiğimiz bu şekilde işleyecek. Hatta Kylian Mbappe'yi buraya alabilirim. Bireysel talimatlardan Kylian Mbappe şöyle yapalım. Bağlantı oyunu diyelim. Burada Kylian Mbappe'yi ayarlayalım tekrar. Şöyle. O şey varmış bak. Yusuf El Nesiri yukarıdaymış bak. Yukarı bakıyormuş. Lionel Messi var. Olmaz. Szoboszlai olmaz. Hadi geçelim arkadaşlar maçımıza. Gelmedi. Deco'ya bakalım. Nerede Deco? Deco ile bol bol pas deneyeceğim. Yusuf El Nesiri. Fena koşmadı Yusuf El Nesiri. Dönemedi. Baresi engelledi orada. Vinicius Junior aldık. Bir hata. Erling Haaland kaleci. Ne yaptın be kaleci? Pedri. Deco olmadı. Deco'dan uzun bir pas. Yusuf El Nesiri. Yusuf El Nesiri. Deco. Deco. Adamın havadan pası 102 arkadaşlar. Tchouaméni bir gol yedik ama Kylian Mbappe. İşte Kylian Mbappe. Deco Mbappe. En kötü 90 pas atsa bile havadan yeter sizin için. Koşu yolunu beklememiz lazım arkadaşlar. Hemen ara pasla basmamız. Bak başımız koşuyor. Bak Yusuf El Nesiri 50 işaret etti çünkü orada. Tabi burada daha hızlı bir oyuncu olsaydı yetişirdi bu topa. Daha çok Deco'ya açacağım topları. Maestro benim Deco. Lantoyne, Kylian Mbappe ve Deco. Bu sefer yer değiştirmiş olalım. Mbappe ve Deco çapraz olsun. Aferin güzel rakip. Deco mükemmel pas. Mbappe. Mbappe Yusuf El Nesiri. Olmadı. Kaçmadı orada Yusuf El Nesiri. Direkt ağzına attı topu. Son anda Van Dijk. Van Dijk arkadaş özel basım olduğu için yani orada standart bir Van Dijk o topu gitmişti yani. Haaland atmıştı orada kafayı. Ölüyorsunuz. Yusuf El Nesiri. Yusuf El Nesiri. Rakip quit mi atacak acaba diyeceğim. Atma rakip güzel oynuyorduk. Güzel oynuyorduk yani güzeldi. Maçımız harika gidiyordu. Rakip quit atma. Devam rakip devam. Bebeto. Bebeto 5-1. Bebeto 5-1. Kylian Mbappe. Rakip quit attı. 7'yi yiyecekti. 6, 7, 8'e gidecektik. Maç kazandık arkadaşlar. Rakip quit attı. İkinci dizilişimizi yapmak için dizilişi değiştir diyoruz buradan. 4-3-1-2 arkadaşlar seçiyoruz. Bu görmüş olduğumuz oyuncuyu şuraya doğru yaklaştırıyoruz. Tamam mı?
burada kullanıyoruz. Ya da siz tam tersini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burayı dost değil de şurayı dost ayarlayıp burayı göbek ayarlayabilirsiniz. Daha sonra oyuncu rollerinden arkadaşlar burayı defansif veriyoruz. Tamam mı? Ve burada Pedri'miz var. Bunu arkadaşlar gizli forvet de yapabilirsiniz. Makaleli'yi ben buraya koydum. Dekomu buraya koydum. Bir göbek oyuncum da burada. Pedri ile göbek oyuncu. Yaratıcı oyun kurucu burada kullanabiliriz. Boşluk kollayan burada kullanabiliriz. Yani pasları, şutları iyi olan bir oyuncu da olsa iyi olur. Ve Kylian Mbappe şöyle değişiklik yaparsak Mbappe'yi çapraza da koyabiliriz ama biz buraya koyalım. Şu görmüş olduğunuz yerden paslarımızı atalım. Mbappe'yi gol ile buluşturmaya çalışalım. Dizilişi uzun topla kontrolü bu şekilde de oynayabiliriz. Bireysel talimatlarda şöyle. Derin çizgi yine burada Makalele kalıyor. Ofansif burada Deko'ya ofansif verebiliriz. Çakılı kalma burada Batistuta'yı ayarlıyorsunuz. Şimdi geçelim arkadaşlar 3. uzun topla kontra dizilişine. Dizilişi değiştir diyelim arkadaşlar buradan. 4, 2, 1, 3'ü seçiyoruz buradan. Ve takımımızı şöyle bakın. Takımımızda şunları yapacaksınız. Burayı şu şekilde gizli forvet. Şurayı bu şekilde gizli forvet. Ve takımımızı bu şekilde bırakıyoruz. Kylian Mbappe arkadaşlar forvetimizin merkezinde kalıyor. Burada bombacımızı koyuyoruz. Deko'muzu buraya getiriyoruz ya da tam tersi de yapabiliriz. Deko'yu buraya da koyabiliriz. Gizli forvetimizin şuraya kurnaz bir oyuncu da koyabilirim. Çift ayaklı kurnaz oyuncu Bebet olabilir. Yaratıcı oyun kurucu ofansif orta sahamızın merkezinde yaratıcı oyun kurucu klasik 10 numarada olabilir. Defansif orta sahamızda arkadaşlar yok edici ön libero da olabilir. Tam orta saha da olabilir. Fark etmiyor burası. Burada zaten bir tane bizim orkestra şef kullanmamız lazım. Bireysel talimatlardan şöyle. Burada çakılı kalma falan vermiyoruz. Burada olduğu gibi böyle kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde kalıyor. Defansif ağırlıklı bir oyuncunuz varsa tek dost oynayabilirsiniz. Çift göbek de yapabilirsiniz. Örnek dizilişte göstereyim arkadaşlar. Dizilişi değiştir diyelim buradan. 4-3-1-2 diyelim. Bak 4-3-1-2 tamam mı? Orkestra şefim benim burada. Ama bu orkestra şefim defansif farkındalı olmadığı için size bunu düşünün. Bunu Rodri olarak düşünün. Rodri'yi ben buraya koydum. O zaman ben buna derin çizgi vermeme gerek yok. Bir yok edici bir yaratıcı oyun kurucu burada ya da boşluk kollayan bir oyuncu burada kullanabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar böyle oynarsınız. Ama burada dediğim gibi Deco tarzı değil de Rodri tarzı bir oyuncuya ihtiyacınız var. Daha böyle defansif farkındalığı yüksek Beckenbauer tarzı bir oyuncuya ihtiyacınız var. O zaman tek dost oynatabiliriz. Bu teknik direktörümüzü kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü taktiğini sahaya çok rahat bir şekilde yansıtabiliyor. Bu taktiğimiz ve dizilişlerimizle oynayacak olan kardeşlerimiz klasmanına inanılmaz can yakacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Video like atmayı, kanallarınıza abone olmayan kardeşlerimize kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.